Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Evet arkadaşlar, 2024 yorumlarıyla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma abone olur, bildirim zilini açar, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca 2023 biterken son kampanyamızdan bahsederek daha sonrasında burç yorumlarına geçeceğim arkadaşlar. Bu kampanyamız tabii ki 2024'te bizi neler bekliyor? Kişisel haritalarımızda bu etkileri nasıl yaşayacağız? Hayatımızda tıkanan noktaları nelerdir? Hangi konularda sorumlu kalacağız? Hangi konularda fırsatlar var? Bu kampanyamız doğum haritası analizi, öngörü analizi, 2 yıllık öngörü analizi ve doğum saati tespiti olmak üzere üçü birlikte kampanya fiyatımız 1500 TL arkadaşlar. Eğer bu kampanyadan yararlanmak istiyorsak WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Hadi şimdi geçelim burç yorumlarına. Evet, boğa burçları, Plüton'un etkilerinden bahsedeceğiz öncelikle arkadaşlar. Tabii ki en büyük gezegenimiz Plüto, en ağır, en şiddetli olan gezegenimiz de Plüto. Öncelikle Plüton'un etkilerini eğer siz haritanızda yaşıyorsanız demek ki 29 derece ve yakınlarında burcunuz var demektir. 29 derece, 0 derece, 1 derece, 2 derece kişisel haritalarınızda özellikle Oğlak Kova enerjisinde ya da eee, Yengeç olabilir, Terazi olabilir, Başak olabilir. Buralarda gezegenleriniz varsa ya da yükselen burcunuz 29 derecelere denk geliyor ya da 0 derece ya da 1 dereceye denk geliyorsa arkadaşlar siz daha çok etki alacaksınız. Peki Plüto ne yapacak bu geçişinde? Öncelikle Plüto Kova burcuna geçiyor. Kova burcu da sizin 10. evinizde yaşanacak arkadaşlar. 10. ev demek kariyer, statü, hayatımızda ön planda olduğumuz, herkesin bizi fark ettiği bir evdir. O yüzden öncelikle kariyer noktamızın artık bir değiştiği, düzenlendiği, yüksek bir rütbeye geçirmek üzere bizi önce bir sarsalayıp, yıkıp daha sonrasında sıfırdan başlatma enerjisine sahip oluyor olabilir. Tabii ki hepimiz böyle sarsıcı ve yıkıcı yaşamayacağız bunu. Özellikle bahsettiğim dereceler işte burada çok önemli. 29 derece, 0 derece, 1 derece ve 2 derece gezegenleriniz varsa o zaman hayatınızda köklü bir değişim için hazır olun. Çünkü sizi ciddi anlamda değiştirip dönüştürecek. Bu tabii ki iş ve kariyer konularında olacak arkadaşlar. İş ve kariyer konusunda sorumluluklarımızı yerine getirdiysek, eğer yeni başlangıçlar yaptıysak, birazcık böyle kendimizi zorlayan koşulların altına imzamızı attıysak buradan rahat bir geçiş yaparken hayatın değişen koşullarına eğer adapte olamadıysak, sabit fikrimizden çıkamadıysak ki boğalar aşırı sabittir. Bu nedenle sarsılmak ve tekrar yeniden sıfırdan bir başlangıç yapmak zorunda bırakabilir bizi. Umarım bu başlangıçları rahatlıkla yapmışızdır. Özellikle 2023'te bu değişimler başladı arkadaşlar. Eğer o değişimlerin ne olduğunu fark edip kendi gardımızı buna göre şekillendirirsek, hayatımızı buna göre şekillendirirsek çok daha etkili ve o sarsıcı tarafını değil, daha böyle güçlü, kuvvetli tarafını algılarız ve hayatımızda değiştirip dönüştürebilmek için güzel bir açı olarak da yaşayabiliriz bu Plüton'un Kova geçişini. Gelelim Uranüs'e arkadaşlar. Uranüs tabii ki Boğa burcunda ilerliyor. O da sizin 1. evinizde. Hayatımızda köklü, ani, beklenmedik değişim dönüşümler yaratacak. Hem Plüto hem de Uranüs sizin akslarınıza oturmuş vaziyette. Uranüs'ün geçişi tabii ki uzun zaman oldu buraya. Ama 19 ile 23 derece arasında eğer bir kişisel gezegeniniz varsa bu Boğa'da olabilir, Kova'da olabilir, Aslan'da olabilir, Başak'ta olabilir ya da Akrep'te olabilir. Eğer 19 ile 23 derece arasında bir kişisel gezegeniniz varsa demek ki Uranüs'ün ani beklenmedik gelişmelerini bu yıl siz de yaşayacaksınız. 1. ev demek, Uranüs 1. evinizden seyahatine devam ediyor. 1. ev demek aslında 12 evin tamamı demek. Yani evlilik, para, aşk, kariyer, miras, kredi, borç, alacak, verecek, çocuk, sevgili aklınıza gelebilecek bir konuda yani kişisel gezegenlerinize hangi evinize açı atıyorsa o konuları çok fazlasıyla tetiklendirecek. Özellikle söylemek isterim ki 19 ile 23 derece arasında kişisel gezegeniniz varsa
Bilin ki bu yıl siz ani beklenmedik bir değişim dönüşüm enerjisine girdiniz. Ki 2023'te bunun aslında ilk fragmanını da yaşadınız hatta. Bunu da altını çizmek isterim. Bu yüzden hayatınızdaki o değişim her neyse bu Uranüs hızlıca hayatınızı değiştirin der. Uranüs'e direnmek sadece daha yıpratıcı olur arkadaşlar. Uranüs'e direnmek yerine o değişimin ne olduğunu fark edip gönüllü olursak hayatımızdaki bu değişim aslında bizi fırsat olarak da getirecek. Çünkü Jüpiter'imizde birinci evimizde, yani hayat bizi bu kadar desteklerken kendi inadımızdan vazgeçip biraz daha koşullara adapte olup hayatımızdaki yeniliklere çabuk adapte olursak hayatımızın bu geçişi bizi çok daha güzel etkileyecek diyebiliriz. Şimdi gelelim Neptün'e. Neptün de 27 derece ile 29 derece arasında seyahatine devam edecek arkadaşlar. Tabii ki Balık burcunda. Balık burcu sizin 11. eviniz. Demek ki artık bu yıl hayallerimizle ilgili bir değişim dönüşüm enerjisi yaratacak. Neptün zaten hayallerin gezegeni. 11. evde bizim hayallerimizin evi. Bir nevi gruplarla yaptığımız çalışmalar, işte ekip olarak yaptığımız çalışmalar, girdiğimiz bir siyasi grup olabilir veya bir dernek kulüp olabilir. Bunlarla beraber gönüllü olarak yaptığımız her işten çok fazlasıyla fayda yaşayacağız demektir arkadaşlar. Özellikle burada da 27 derece ile 29 derece arasında gezegenleri olanlar daha da fazla etkilenecek demektir. Çünkü direkt kişisel bir gezegeninizi açı içine giriyor. Bir şey için fedakarlık yapmak, elini taşın altına koymak, ciddi anlamda hayatınızdaki o değişimin ayak sesleri bu açıyla beraber gelecek diyebiliriz. Bu da ekip çalışması, bir işte gönüllü çalışan olmak vesaire gibi bir durumda yine destekliyor arkadaşlar. Yani burada sanki kendimiz için değil de o grup için çalışıyormuşuz gibi görünebiliriz. Ama burada yaptığımız deneyimler, tecrübeler hayatımızda çok büyük bir sıçrayış yaşayacak. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Şimdi gelelim Satürn'e. Satürn döngüleri 2,5 yıl sürüyor malum. Geçen yıl zaten Balık burcuna geçmişti. Eğer haritanızda 0 ile 5 derece arasında bir gezegeniniz varsa özellikle Balık burcunda bu etkiyi zaten yaşadınız. Şubat'a kadar faydalarını alıyor olacaksınız. Sorumluluklarınız geldi. Artık o değişim başladı demektir. Ama Balık burcunun daha çok 12 ile 19 derece aralarında gezegenleriniz varsa o zaman daha henüz Satürn balık geçişinin daha farkında değilsiniz. Henüz daha o etkileri yaşamadınız. Bu yıl yaşayacaksınız anlamına geliyor. Bu da özellikle 12 ile 19 derece arasında balık burcunda ya da diğer gezegen burçlarda 19 ile 12 derece arasında gezegenleriniz varsa sizin hayallerinizi, hedeflerinizi, çevrenizi değiştiriyor demek olabilir arkadaşlar. Yakın arkadaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyor olabiliriz, problemler yaşıyor olabiliriz. Bunun dışında girdiğimiz gruplardan işte biraz önce Neptün'ün de etkilerini içinde barındırdığı, işte Angarya gibi gelen ilk bakışta ya bunu yapmak bana ne kazandıracak dediğiniz bazı sorumluluklar gelecek. Eğer bunlara gönüllü olursanız hayatınızda yeni bir kapı açılacak. Eğer buna gönüllü olmazsanız maalesef ki oradan bir zarar göreceksiniz anlamına geliyor arkadaşlar. Hatta oradaki yani o grup veya birlikte yaptığımız ekip çalışmalarında eğer gönüllü olarak sorumluluk alırsak hayat bizi belki de bir level atlatacak. Daha iyi yerlere, daha iyi makamlara, daha iyi bir statüye kavuşturacak. Ama bunu yapmaz ve olduğumuz yerde saymaya çalışırsak maalesef ki Satürn bizi zorlayarak, döverek, inciterek, kırarak götürecek. İşte bu da bizi daha çok acı verecek arkadaşlar. O yüzden yani burada sert etki alanlar, özellikle kare enerji yaşayanlar hayallerini, hedeflerini bu sefer daha zorlanarak yaşarken eee, daha üçgen açılarla olursa biraz daha buna adapte olmak sizin için daha güzel sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. En azından bu geçişi daha pozitif yakalayabilirsiniz. Ama sert açılarda sorumluluk her ne kadar zorsa emin olun karşılığı da o kadar büyük olacak diyebiliriz. Satürn her zaman öncelikle bizi bir sınava tabi tutar, onunla ilgili sorumluluk al der, çabala der, yap der. Eğer yaparsak ödülünü çok şahane verirken yapmazsak bizi gerçekten
çok fena cezalandırır arkadaşlar. O yüzden grup çalışmaları, ekip çalışmaları, arkadaşlarımıza destek olmak, onları idare etmek, onlara hoşgörülü davranmak, bir şekilde hayatımızda merhamet konusunu da çok fazlasıyla dile getiren, bir yapı taşı oluşturacak. O yüzden vicdanen hareket ettiğimiz sürece Satürn dediklerine, o zaman ödülünü fazla fazla yaşayacağız diyebilirim. Bu da demek oluyor ki 2024 biterken çok büyük bir ödül bizi bekliyor olacak Satürn tarafından. Gelelim Jüpiter'e arkadaşlar. Jüpiter'in Boğa geçişi 26 Mayıs'a kadar devam ediyor olacak. 2023'te başlanan bu seyahat 2024'ün Mayıs ayına kadar devam edecek. Jüpiter birinci evdeyken hayatımızda bolluğumuz, bereketimiz artar, fırsatlar bize daha büyük gelir, daha görünür şekilde gelir. O yüzden bu Jüpiter'in Boğa geçişini eğer değerlendirebildiysek bu dönemde aslında Mayıs'a kadar ödüllerini toplama zamanı diyebiliriz. Yani hayatımızda büyük, ani, beklenmedik güzel gelişmeler, emek verdiğimiz koşulların, durumların karşılığını almak, yatırımlarımızda büyük kazançlar elde etmek ya da çabaladığımız bir iş konusunda karşılığını almak, verimini almak, ne bileyim yeni müşteriler edinmek, kazançlarımızın artması gibi bir durum yine söz konusu olabilir. Ama yapmadıysak bu fırsat geçmek üzere, haberiniz olsun. Elinizden geleni ardınıza koymayın, çabalayın ve hayatınızdaki Jüpiter'in etkilerini, bolluk bereket enerjilerini yakalamaya çalışın arkadaş. Jüpiter Boğa'da gerçekten normalde asalet tablosuna girmese de asaletli gibi çalışır arkadaşlar. Ki bu seneki etkilerde yine Satürn'le de enerjisel olarak bir açısı vardı. O yüzden siz bunu çok daha etkin hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi gelelim Jüpiter'in İkizler Burcu seyahatine. 26 Mayıs'tan sonra Jüpiter İkizler Burcu'na geçecek. Bu da sizin aslında 10. eviniz arkadaşlar. Pardon. Çok affedersiniz. İkinci eviniz arkadaşlar. İkinci ev para evi, maddi manevi gelirler evi, düzenli kazançlarımızın evi. Öncelikle atama, terfi bekleyenler için müjdeli haber. Bu yıl Jüpiter'in etkisi 26 Mayıs'tan sonra 2024 tamamlanana kadar demek ki atama ve terfi ile ilgili konularımız gündemde olacak diyebiliriz. İşsizsek, iş arıyorsak bunlar hayatımıza gelebilir diyebiliriz. Harcamalarımızda biraz fazlalık olabilir. Gelir giderlerimizde biraz harcamalarımızda kısıtlayamadığımız kendimizi aklımıza geleni yaptığımız bir durum yaratabilir. Çift yerden kazanç sahibi olabiliriz arkadaşlar. Yani mevcutta bir işimiz var. Ekstradan bir iş daha bulabiliriz. Düzenli gelir kaynağı yaratabilecek. Yani çift yerden gelir sahibi olmakla ilgili bir fırsat yaratabilir. Yine bunun dışında baktığımız zaman e, gelirlerimiz, giderlerimiz dedik, bunları anlattık. Bir de daha ileri yaşlardakiler için emeklilik şansı gelebilir arkadaşlar. Bunu da unutmamak lazım. Belki de emeklilik şeyimizi yakaladık, fırsatlarını yakaladık. Artık hayatımızda düzenli gelir sahibi olabileceğimiz, çalışmadan artık emeklerin karşılığını alabileceğimiz bir süreçten de geçiyor olabiliriz. Hem emeklilik maaşına sahip olup hem de ek gelir sahibi de olabiliriz arkadaşlar. Yine çift kazanç size de burada etki ediyor olabilir. Özellikle 11 derece ile 21 derece arasında İkizler Burcu'nda bir gezegeniniz varsa burada en çok sizler etkileneceksiniz arkadaşlar. Eğer diğer yine burçlarda 11 ile 21 derece arasında gezegenleriniz varsa bu Jüpiter'in etkilerinden sizler de yararlanacaksınız diyebilirim pozitif anlamda. Tabii ki burada en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri Jüpiter biraz abartı gezegenidir arkadaşlar. Yani gelir var ama gider de çok fazla gibi. Yani harcamada kendimizi kısıtlayamıyoruz, sürekli harcama yapıyoruz. Para geliyor ama bir türlü elimizde durmuyor gibi enerji yaratabilir. Burada sağlıkla aman deyip dikkat edelim arkadaşlar. Gerçi siz boğasınız, tutarsınız parayı ama yine de burada yine uyarmadan geçemeyeceğim. Gelelim artık ay düğümlerine arkadaşlar. Ay düğümleri
bizim haritamızda aslında tutulma etkilerini gösterir. Bir nevi ay düğümleriyle biz hayatımızda hangi koşulların, durumların gerçekleşeceğini, bu tutulmanın bize neler getirdiğini anlatırız. Güney ay düğümü negatifken kuzey ay düğümü pozitiftir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 6. ev öncelikle sağlık alanımızdır. Bedensel sağlığımızın, ruhsal sağlığımızın çok etkilendiği bir dönemden geçiyor olabiliriz. Güney ay düğümü etkileri bunu verebilir. Bunun dışında iş arkadaşlarımızın anlamına gelebilir. Günlük rutinlerimizde sürekli dağılacağımız anlamına gelebilir arkadaşlar. Günlük hayatımız, iş arkadaşlarımız ve sağlığımız konusunda bazı negatif enerjiler barındırıyor olabilir. Özellikle 25 Mart'ta ay tutulması gerçekleşecek Terazi burcunda. Bu da sağlığımızla ilgili ani beklenmedik bir gelişmeyi yine hayatımıza getirebilir. Eğer sağlığımızla ilgili ihmal ettiğimiz bir şeyler varsa burada bununla ilgili çabalamalıyız. İşte doktorumuza gitmeliyiz, ihmal etmemeliyiz. Kendi geçer diyerek ihmallerimiz yine başımıza sıkıntı yaratabilir. Bunun dışında iş arkadaşlarımız, iş yerindeki düzen değişikliği, işte birilerinin işten ayrılması, birilerinin işe girmesi, yeni kararlar ya da düzen gibi bir değişiklik yine söz konusu olabilir. Burada aslında negatif olanın oldukça görünür olduğu ve buna karşılık harekete geçmemiz gerektiğini fark edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki tutulma olan 7 Nisan'da güneş tutulması yaşanacak. Artık hayatımızda kadersel olarak yönümüzün değiştiğini çok daha net fark ediyor olacak. Hele hele Satürn de dediklerini yapıyorsak hayatımızda ciddi anlamda bir sıçrama, bir değişim, bir dönüşüm enerjisi ne fark ediyor olacağız. O yüzden kader bizi olmamız gereken yere götürüyor. Yeterince fedakarlık yaptıysak, yeterince elimizi taşın altına koyduysak, kendimiz değil başkaları için fedakarlıklarda bulunduysak, bizim de hayallerimizin, hedeflerimizin doğrultusunda ciddi anlamda bir sıçrayış yaşatacak, parasal kaynaklarımız artacak. Yine bu tutulmalardan biri iş yerinden çıkış, yeni bir iş yerine girişte yine söz konusu olabilir diyebiliriz arkadaşlar. 18 Eylül'de yaşanacak ay tutulması ise Balık burcunda yaşanacak arkadaşlar. İşte burada hayatımızda yeni hedeflerimiz ve hayallerimiz için aslında 2025 ve 2026'da yaşayacağımız olayları İlk fragmanını yaşıyor gibi olacağız. Bazı kapılar kapandı. Artık yeni bir sayfa açacak. Bu tutulmanın enerjisi de yine ay tutulması olduğu için 3 ay gibi görünse de aslında etkilerini biz 2025 ve 2026'da daha çok hissediyor olacağız. Çünkü balıktaki ilk tutulma burada başlamış olacak. 2 Ekim'de de güneş tutulması yaşanacak arkadaşlar. 2 Ekim'deki güneş tutulması yine Terazi burcunda. Artık bütün yıl boyunca bu tutulmaların etkisiyle sıkıştığımız, bunaldığımız, gerçekten değiştirip dönüştüremediğimiz bir konu varsa burada tamamlanacak, değişip dönüşecek. Ya, hastaysak burada iyileşmenin, şifalanmanın yollarını bulmaya başlayacağız. Eee, Ya da iş arkadaşlarımızla problem yaşıyorsak, oradaki düzenle ilgili bir problem yaşıyorsak artık onların sonsuza dek kapandığı, önemli gelişmelerin olduğu bir durumda yaratacak. Tabii ki 2024'ün içerisinde haftalık, aylık burç yorumları yaparken bunların detaylarına daha fazla ineceğiz arkadaşlar. Bunlar daha çok genel yorum çünkü 365 günü burada tarih anlatamayız. O biraz imkansıza dönüşür diyebiliriz. Evet arkadaşlar, aslında 2024'ün genel etkileri bu şekilde. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. 2024 sizi hayallerinize götürmek için çok çok fırsat verecek. Siz de bunlara gönüllü olduğunuz sürece o fırsatları yakalıyor olacaksınız. Umarım hepimiz en iyi şekilde değerlendiririz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.